Herkese merhabalar. Irmak Örgü İşleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Alize Pufi ipiyle kalpli çanta yapımını sizlerle paylaşacağım. Yapımı çok kolay. Tığ yok, şiş yok. Elimizle örüyoruz. Bir yumak ip kullandım. Gençlerin çok beğendiği, çocukların da çok sevdiği bir model. Modelimize başladığımızda küçük bir kalp oluşuyor. Kenarlarında da hafif kabarık bir model oluyor. Büyütüyoruz, tekrar bir kalp oluyor. Kalbin içinde bir kalp daha. Askısı, kenarları, çantamı açıyorum. Çıt çıt yaptım. En önemli ihtiyaçlarımızı koyacak büyüklükte. Bu şekilde başka renkten bir tane daha model yaptım. Yine aynı ölçülerde. Burada çıt çıt yapmadım. Kendi ipiyle bir kilit yaptım. Kalp şeklinde. Burada da 2 tane yapıyorum. İçerisinden geçiriyorum. Bu şekilde de yapabiliriz. Yapımına başlayalım. Çantamızı Alize Pufi ipiyle yapıyorum. İlk ipimizi kesiyorum. Kestiğim ipi sol elime alıyorum. İlk ilmeği tutuyorum. Yanındaki ilmeği içerisinden geçiriyorum. Bir düğüm atıyorum. Yanındaki ilmeği içerisinden alıyorum. Bir düğüm atıyorum. 9 tane olacak. 2 3 4 5 6 7 8 ve sonuncusunu yapıyorum. 9. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İlmeğimi elimle tutuyorum. Yumaktan gelen ipi kenarında daire var. Dairenin boşluğundan içeriye alıyorum. 2 tane oldu. Bir arttırma yaptık. Yanındaki boşluktan bir tane alıyorum. 1 2 yanındaki boşluktan alıyorum 3. 3 tek oldu. 2 1 2 3. Burada yanındaki boşluktan ilmek belirleyici ile belirliyorum. Sağ tarafta 5 adet oldu. Bir tane atlıyorum. Yanındaki dairenin boşluğundan 1 2 3 tek yaptım. Son boşluktan bir kez daha alıyorum. 2 başlarda ve sonlarda bir arttırma yaparak sayımız 2 4 6 8 10 oldu. Yumaktan gelen ipi baştaki ilk ilmeğin içerisinden alıyorum. Bir kez daha alıyorum. Bir arttırma yaparak 2 oldu. Yanındaki boşluktan 1. Yanındaki boşluktan 2. Yanındaki boşluktan 3 ve 4. 4 tek bir çift yaptık. 2 4 6 sol tarafta oldu. Sağ tarafta da aynı şekilde 1 2
3, 4. Son boşluğa bir kez daha alıyorum. 2. Burada da sayımız 2, 4, 6, 8, 10, 12 oldu. Yumaktan gelen ipi ilk boşluktan alıyorum. Bir kez daha içerisinden alıyorum. 2. Bir arttırma yaptık. Başlarda ve sonlarda arttırma yaptık. Yanındaki boşluktan bir tane alıyorum. Yanındaki boşluktan bir tane. Sağ taraf bitti. 2, 4, 5, 6, 7. 7 ilmeğimiz oldu. Sol tarafta 1, 2, 3, 4, 5 ve son boşluğa bir kez daha alıyorum. 2. 7 oldu. Toplamda sayımız 14 oldu. İpim sol tarafta. Baştaki ilmekten kapatıyoruz. Yanındaki ilmeği içerisinden alıyorum, kapatıyorum. Yanındaki ilmeği içerisinden geçiriyorum, kapatıyorum. Kapatarak geldik. Son 2 tane ilmeğimi de kapatıyorum. Sıramızın sonuna geldik. Çeviriyorum. Ortaladığımız nokta. Yanından itibaren daireleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Başladığımız noktada da bir boşluk var. 5, 6. Yumaktan gelen ipi alıyorum. İlk boşluktan bir tane yüzeye çıkartıyorum. Yanındaki boşluktan 2, yanındaki boşluktan 3, 4, 5, 6. 6 tane her boşluktan birer tane yüzeye çıkarttık. İlmek belirleyicinin olduğu noktadan çıkartıyorum işaretimi. Elimle tutuyorum. Yumaktan gelen ipi bir kez daha alıyorum. 2 tane ilmek oldu. Orta noktadan da belirliyorum. 6 tane de sol tarafta yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yumaktan gelen ilk ipi yanındaki boşluktan alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve son boşluktan da alıyorum 6.
6 sağda, 2 ortada, 6 da solda, 14 oldu. Çeviriyorum. İlmek belirleyicimin olduğu noktadan tam ortalıyorum. İşaretle belirledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sol taraftan da 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 tane daireyi dolduracağız. 1, 2, 3, 4, 5. Beşincisini elimle tutuyorum. İlmek yumaktan gelen ipi ilmeği içerisinden bir tane aldım. Bir kez daha alıyorum. 2 tane oldu. Yanındaki boşluktan bir kez daha 2. İkişer tane içerisinden geçiriyoruz. Yanındaki boşluktan alıyorum 2 tane. Yanındaki boşluktan 2. Son boşluktan da 1, 2. 5 boşluktan ikişer tane içerisinden çıkarttık. 2, 4, 6, 8, 10. 10 tane ilmeğimiz oldu. İlmek belirleyiciyi çıkartmıyorum. Şu arasındaki boşluktan bir tane içerisinden alıyorum. Yanındaki boşluktan yine aynı şekilde 5 boşluktan da ikişer tane alıp sol tarafta da sayımız 10 olacak. Üç çift, on sağda, ortada bir tane, 10 da solda, sayımız 21 oldu. İpim burada. Hemen dönüş noktasında bir tane ilmeğimiz vardı. Buradan hepsini kapatarak geliyoruz. Yanındaki ilmeği içerisinden alıyorum, kapatıyorum. Kapatarak sıramızın sonuna geldik. İkinci kapatışımız oluyor. Modelimiz ortaya çıktı. Çeviriyorum. Orta noktamız. Yanından itibaren daireleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. ilmekten tutuyorum. Burada da aynı şekilde elimle tutuyorum. Baştaki ilmeğimizi bırakıyoruz. Yumaktan gelen ilk ipi boşluktan
içerisinden geçiriyorum. 1. Yumaktan gelen ipi yanındaki boşluktan alıyorum. 2. Yanındakinden 3. 4. 5. Son ilmeğimizi de içerisinden geçiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. İçerisinden ilmek arasından bir kez daha alıyorum. 2. Orta noktasından da işaretimi koyuyorum. Ayırıyorum. Yumaktan gelen ipi yanındaki daire boşluğundan alıyorum. Burada da sayımız 6 olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altı sağda, 2 tane ortada, 6 da solda ilmeklerimizi çıkarttık. 14 sayımız oldu. Çeviriyorum. İlmek belirleyicim ortada. Yanından itibaren halkaları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. ipi elimle tutuyorum. Buraya batmıyoruz. Yumaktan gelen ilk ipi dairenin içerisinden geçiriyorum. 1 sayıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son dairenin içerisinden de geçiriyorum. 9. Ortada 2 tane ilmek almıştık. Ayırıyorum. Burada da ilmeğimi ayırıyorum. Buradaki sayımız 15 olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane sağ tarafta ilmeğimiz var. Orta halkanın ilmek belirleyiciyle belirlediğim noktadan, boşluktan bir tane içerisinden alıyorum. Yanındaki daireden 9 tane sayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Sayılarımız iki tarafta da eşit oldu. Burada bir tane ilmeğimiz vardı. Yanındaki
ipi içerisinden geçiriyorum, kapatıyorum. Yanındaki ipi içerisinden geçiriyorum, kapatıyorum. İlmeklerimizi kapatarak geldik. Son ilmeğimi de içerisinden geçiriyorum. Burada ipimi kesiyorum. Aynısından bir parça daha hazırlıyoruz. İkincisinde ipimizi kesmiyoruz. Çantamızın iki parçasını da yaptık. Birinde ipimizi kesiyoruz, öbüründe kesmiyoruz. Kestiğimiz ipi ters çeviriyorum. İlmeğimiz burada kalıyor. Buradan da ipimi gizliyorum. Kestiğim ipi. Öbür parçamızı da üstüne yerleştiriyorum. Öbür ilmeğimiz de sol tarafta oluyor. Şöyle iki tarafı da. İki ucunu birleştiriyorum. Kaymaması için. İlmeğimi elimle tutuyorum. Çantamızın tam orta kısmından elimizle şöyle düzleyerek geliyoruz. Yumaktan gelen ipi şöyle ayırıyorum. Onun karşısına gelecek ilmeğimiz şurası. Buradan ilk ilmeğimizi içerisinden geçiriyorum. Yumaktan gelen ipim. Elimle şöyle alta alıyorum. Bu ilk geçirdiğimiz ip. Çantamızın parçasından altındaki daireden şöyle elimle yer açıyorum. Boşluktan yumaktan gelen ipi içerisinden çıkartıyorum. Çantamızın kenar kısmındaki daireleri birleştiriyorum. Yumaktan gelen ipi içerisinden geçiriyorum. Sayılarımız da eşit olduğu için karşılıklı gelen ilmeklerden daireleri elimle açıyorum. Yumaktan gelen ipi içerisinden geçiriyorum. Sıramızın sonuna geldik. Son ilmeğimi de birleştiriyorum. Yumaktan gelen ipi içerisinden geçiriyorum. Baştaki ilmeğimizi de onun karşısına denk gelecek boşluktan içeriye alıyorum. Buradan da baştaki ilmeğimizin çeviriyorum. Kapatarak içerisinden alıyoruz. Yanındaki ilmeği içerisinden alıyorum, kapatıyorum.
Son ilmeğimizi de içerisinden geçirip kapatıyoruz. Çantamızın kenarları bitti. İçi çok hoş oldu. Şimdi burada çantamızın askısını yapacağız. Çapraz kullanmak istersek daha uzun tutalım. Sadece kol altı yapmak istersek düğümlerimizi ona göre yapıyoruz. Yumaktan gelen ipi içerisinden geçiriyorum. Bir tane düğüm atıyorum. Halkaların içerisinden geçirerek istediğimiz uzunlukta yapalım. Askımı istediğim uzunluğa gelene kadar ördüm. Burada kordonumuzun başladığı noktadan şöyle elimle düzleyerek geliyorum. Orta noktası. Buradan da aynı şekilde devam ediyorum. Onun karşısına gelecek ilmeğimiz. Şöyle elimle tutuyorum. İlmek belirleyici ile belirliyorum. Kordonumuzun zincirini şöyle düz tutuyorum. Düzleyerek geliyorum uç noktasına kadar. İlmeğimi elimle tutuyorum. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Elimle ayırdığım boşluktan ilmeğimizi içerisinden geçiriyorum. Buradan da yumaktan gelen ilk ipi kordonumuzun sağ tarafından ilk boşluktan buraya batmıyoruz. İlk boşluktan içeriye alıyorum. Kenar daire boşluğundan yumaktan gelen ipi içerisinden geçiriyorum. Son boşluktan da ipimi içerisinden geçiriyorum. Yumaktan gelen ipim bitirdiğimiz nokta. İpimizi kesiyorum.
Çantamızın bitiş noktasında şöyle sabitledim. Öbür tarafı da kenarlarında açıklık kalıyor. Bu şekilde de kullanabiliriz. Burada ben ip kestim. Ara boşluktan geçiriyorum. Çanta kordonunun içerisinden geçiriyorum. Alt boşluktan ipimi geçirdim. Burada da kordondan yine şöyle iç kısmından alıyorum. İçten de düğüm atarak gizleyeceğim. Kalpli çantamız bitti. Kenarları, kordonu çıt çıt yaptım. İçinin büyüklüğü, önemli ihtiyaçlarımızı koyacak büyüklükte. Aynı zamanda bir tane daha yaptım. Burada kilidini kendi ipiyle yaptım. Yine kalp şeklinde. Burada da iki tarafta yapıyorum. İçerisinden geçiriyorum. Bu şekilde de yapabiliriz. Bunun için de şöyle 1, 2, 3, 4 tane örgü yapıyorum. İki ucunda ip bırakıyorum. Kestiğimiz ipin birisini içerisinden geçiriyorum. Bir düğüm atıyorum. Birini dörtlü yapıyorum, birini üçlü yapıyorum. Bir tane daha düğüm atıyorum. Yine kalp şeklinde şöyle tuttuğumuzda buradan da şöyle ortalayarak ipimizi içeriye alıyoruz. İçeride de düğüm yapıp gizliyoruz. Çantamız için bir yumak ip kullandım. Irmak Örgü İşleri YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günlerde kullanın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.